Merhaba, bu eğitimde girişimcilikle ilgili bazı temel bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Kısaca girişimci nedir, kimdir, girişimcinin hangi özellikleri olmasını bekliyoruz ve belki de sıkça duymuş olduğunuz bu girişimcilik ekosistemi kimdir, hangi oyuncular içeridedir? Girişimci kimdirle ilgili çok sevdiğim bir tanım var. Diyor ki, girişimci yeni bir iş kuran, bu kurduğu işin getirdiği riskleri sırtlayan, karşılayan ama aynı zamanda da ödülleri elde eden kişidir. Bence girişimcilik için çok güzel bir tanım çünkü girişimcilik demek risk demek. Risk iştahının olması gereken ama diğer taraftan da yüksek risk, yüksek ödül olan bir mekanizma olduğu için ödülleri de keyifle karşılayan kişiye girişimci diyoruz. Geçmişte girişimcilikten bahsederken daha çok klasik girişimcilikten, klasik işler yapan firmalardan bahsediyorduk. Ama günümüzde artık sıklıkla teknoloji girişimciliğinden bahsediyoruz. Yine de firma nedir, startup nedir bu farka bir bakmak isterim. Firma dediğimiz yapı, gelir, kar yaratmak amacıyla ürün, hizmet satan kuruluştur. Startup'ta özellikle 3 konuya ağırlık vereceğim bir tanım var. Bu Steve Blank'in tanımıdır. Der ki, startup sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli arayışında olan geçici yapıdır. Burada bizim için ne önemli? Sürdürülebilir olması, ölçeklenebilir olması ve geçici olması. Bu şu demek, ben bir iş kuruyorum. Amacım bu işin sürdürülebilir olması ama sürdürürken de bugün 3 lira kazanıyorsam yarın yine 3 lira 4 lira kazandığım bir yapı değil. Bugün 3 lira kazanıyorsam yarın 15 lira, bir sonraki gün belki 150 lira kazanacağım. Yani kendimi ölçekleyebileceğim bir yapı kurmak startup'ta amacım. Geçici yapı da buradaki çok önemli bir başka yapı taşı. Ya bu şu demek, ben bir iş kurarım. Bu işin bu arayış dönemini geçirdikten sonra da artık büyüyen bir şirkete dönüşmesini hedeflerim. Hep startup kalamazsınız, yani o arayış döneminiz bittiğinde artık siz bir startup değil, büyük firmaya dönüşmeyi hedeflersiniz. İkisinin farklarına kısaca bakarsak, firma her alanda olabiliyorken startup teknoloji tabanlı, firma klasik mevcut pazara dahil olabiliyorken startup yeni pazar yaratan, startup yüksek risk, yüksek kazanç arar. Aynı zamanda startup ölçeklenebilmeyi her zaman hedefinde tutar. Girişimcilik neden önemlidir? Girişimcilik 3 nedenden dolayı çok önemlidir. Birincisi istihdam. Artık biliyoruz ki dünyadaki ve Türkiye'deki büyük şirketler yeni istihdam yaratmıyor. Hatta küçülüyorlar. Yeni istihdamı yaratanlar startuplar ve bunlar ülkelerin ekonomisi için çok değerli. İkincisi inovasyon. Yine biliyoruz ki maalesef evet biz hep teknolojide öncü büyük firmaları görüyoruz ama inovasyonu yaratan ve geliştiren startuplar ve bu büyük firmaların pek çoğu da inovasyon kapasitelerini startupları satın alarak veya onların ürünlerini kullanarak geliştiriyorlar. Üçüncüsü değişen nesil. Artık yeni nesilde biz eski model çalışma şekillerini sürdüremiyoruz ve startup bu yeni nesillerin ihtiyacını birebir karşılıyor. Çok sevdiğim bir söz var. Guy Kawasaki diyor ki, girişimcilik bir iş değil, bir ruh halidir. Bu nasıl bir ruh halidir? Kısaca ona bakalım. Girişimcinin ters yöne gidebilme cesareti vardır. Şöyle düşünün, okulu bitiriyorsunuz, herkes işe giriyor, para kazanmaya başlıyor. Çok klasik, herkesin bir hayat düzeni oturuyor. Siz diyorsunuz ki, hayır ben girişimci olacağım. Ve o ters yöne gidip o rahatlıktan vazgeçmek ve bazen çevrenizin, ailenizin sizi anlamadığı, desteklemediği bir ortamda işinize devam etmek cesareti gösteriyorsunuz. Bence bu çok değerli. İkincisi, girişimci bir problem görür, hatta hep problem arar. Ben neyi nasıl çözebilirim diye bakar ve o problemi çözmeye odaklanır. İç disipline sahiptir girişimci. Çünkü siz bir işe girdiğinizde ya da bir yerde çalıştığınızda her zaman sizi yönetebilecek, size yön gösterebilecek birileri varken girişimcilikte yön gösterici olması gereken, motivasyonunu tutması gereken girişimcidir ve her zaman iç disiplinle çalışmak zorundadır. Pek çok işi bir arada yapar maalesef. Ya şirketin tuvalet kağıdını sipariş etmekten o çok büyük müşteri görüşmesine gitmeye ama aynı zamanda sunumları hazırlamaya veya şirketi temizlemeye kadar varan özellikle ilk günlerde her türlü işi yapar ama her türlü dışarıya karşı da profesyonel görünmeye devam eder. Tabii her türlü işi yapmak demek sürekli gelişen bir beceri seti demek. Hem sunum yapmayı bilirsiniz, hem finans çalışmayı bilirsiniz. Aslında büyük şirketlerdeki o departmanlarda insanların birer birer yaptığı işlerin hepsini siz girişimci olarak az çok bilirsiniz. Girişimciyseniz bir noktada İsviçre çakısına dönüşürsünüz. Esnek çalışma saatleri en sevdiğim. Ben kendi girişimcilik maceramda da hep aslında kendi şirketimi kurduğumda daha rahat olacağımı hayal etmiştim. Esnek oluyor tabii ki o saatler ama maalesef sürekli dışarı doğru esniyor. Hiçbir zaman çalışmadığınız zaman değil girişimciyseniz. Evdeyseniz ve dizi seyrediyorsanız da çalışıyorsunuz aslında. Genelde kucağınızda bilgisayarla veya elinizde telefonla yaşıyorsunuz.
ve benim mesaim bitti diye bir mefhumunuz hiçbir zaman olmuyor. Şimdi biraz da girişimcilik ekosisteminden bahsedelim ve buradaki oyuncuları tanıyalım. Görselde de göreceğiniz gibi girişimcilik ekosistemini 6 ana başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi politika. Burada liderlik ve devletin rolü çok önemlidir. İkincisi pazar. Erken benimseyicilerin, erken müşterilerin olması bir pazar için çok önemlidir. Ülkemizde bu konu geçmişte bir problemken, büyük firmalar startuplarla çalışmaya alışkın olmadığından startuplarımız erken müşterileri bulmakta, ilk müşterileri bulmakta zorlanırken artık her geçen gün kurumların bu konudaki bilincinin arttığını ve daha çok destek sağladıklarını görüyoruz. Ve bu da girişimcilerin gelişmesine çok büyük fayda sağlıyor. Üçüncüsü insan kaynağı. İnsan kaynağı eskiden yine aynı şekilde daha kısıtlıydı çünkü iyi çalışanların tercihi genelde büyük firmalar yönünde oluyordu. Ama günümüzde değişen nesil ve startupların başarı hikayelerinin duyulur olması iyi çalışanların, iyi insan kaynağının da startupları tercih etmesini sağlıyor. Dördüncüsü destekler. Burada kamunun ve özel kurumların destekleri çok önem arz ediyor ve bundan 10-15 yıl geriye baktığımızda ülkemizde olmayan destekler şimdi pek çok aşamada, erken aşamadan ileri aşamaya kadar pek çok aşamada çok daha ulaşılır. Kültür önemli bir etken. 10 yıl, 15 yıl önceye baktığımızda girişimci olmak çok şüpheyle karşılanırken ve bizim beraber çalıştığımız girişimcilerin genelde problemleri ailelerini ikna etmek, ailelerine bunun iyi bir şey olduğunu anlatmak olurken günümüzde girişimciliğin tercih edilebilir bir kariyer yolu olması, örnek başarı hikayelerinin artması bu konudaki kültürümüzün de çok geliştiğini gösteriyor. Finansal sermayeye erişim, belki bunu yine devletle de en başta bahsettiğim konuyla da birleştirebiliriz. Finansal sermaye ülkemizde günümüzde çok artıyor. Yeni kurulan girişim sermayesi yatırım fonları da bu konuda sermayeyi arttırıyor. Günümüzde her ne kadar doygunluğa, olgunluğa ulaşmış bir ekosistemden bahsetmesek de pek çok aşamada fikir aşamasından ileri aşamaya kadar sermayeye erişimin kolaylaştığını söyleyebiliriz. Girişimcilikte kamu desteklerinin çok önemi var. Çünkü özellikle ileri teknoloji çalışıyorsanız, bizimki gibi tam olgunlaşmamış ekonomilerde ileri teknolojiye erken aşamada yatırım bulmak çok zor olabiliyor. Türkiye'de bu boşluğu KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kurumlar dolduruyor. Bu konuda da zaten diğer eğitimlerde daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda işinize başlamak için kamu destekli ofisler kullanabilirsiniz. Bunlar tekmerler ve teknoparklar. Burada hem kamunun bazı vergi avantajlarından faydalanırken hem de tek başınıza olmadığınız bir ağın, işte o ekosistemin içinde büyüdüğünüz ortamlar olduğundan bunları tercih etmenizi tavsiye ederim. İki tanıma değinmek istiyorum netleştirmek adına. Kuluçka ve hızlandırıcı. Girişimcilik dünyasına girdiğinizde sıklıkla duyacağınız iki tanım bunlar. Bunların ikisinin de ortak alanları şunlar. Her ikisi de mentorluk, eğitim, ağlara erişim gibi imkanlar sunarlar girişimcilere. Girişimleri erken aşamada desteklemeyi hedeflerler. Finansmana erişimi sağlarlar. Kimisi doğrudan fon verir, kimisi yatırımcılarla tanıştırmalar yapar. Kuluçkanın farkı fiziksel bir alana bağlı olmasıdır. Ya sizin orada bir masanız, odanız olur, ekibinizle orada çalışırsınız. Aynı zamanda da bu imkanlardan faydalanırsınız. Burada hızlandırıcının farkı belirli bir süre için tasarlanmıştır. Siz başvurursunuz. Genelde 3 aylık, 6 aylık program boyunca bu hizmetlerden yararlanırsınız ve bir demo günüyle de bu süreç sona erer. Erken aşama girişimciliğe buralardan başlamak çok iyidir çünkü yönünüzü bulmanızda, o hataları çok hızlı yapmanızda yardımcı olurlar. Farklı mentorlarla çalışmak bakış açınızı genişletir ve bu sayede hem hataları hızlı yapar, belki de bazı hataları yapmazsınız. Ülkemizde girişimcilerin yatırıma erişiminin gittikçe kolaylaştığından bahsetmiştik. Peki kim bu yatırımcılar? Yatırımcı dediğimizde ya da yatırıma erişim dediğimizde genelde 3 başlıktan bahsediyoruz. Bu 3 başlıkta para toplayabiliyor girişimciler. Bunlardan birincisi kitle fonlama. Kitle fonlama, adından da anlayabileceğiniz gibi kitlelerin, insanların sizin projenizi destekleyebileceği yapılardır. Bunlar genelde online platformlar üzerinden olur. Siz bu platforma girer, projenizi anlatırsınız, bazen video kaydedersiniz, bazen örnek ürün koyarsınız, detaylı bilgileri paylaşırsınız ve buranın üyeleri sizin fikrinizi beğenirlerse fikrinizi desteklemeye karar verirler. Burada yaptıkları para yatırımının farklı karşılıkları olabilir. Bazı sitelerde bunlar bağışken, bazısında siz ürününüz ortaya çıktığınızda bir ödül olarak teşekkür edersiniz. Bazen borçlanma olur, bazen de hisse verirsiniz projeniz gerçekleştiğinde size destekte bulunan bu kişilere.
Melek yatırımcılar genelde melek yatırım ağları üzerinden çalışırlar. Melek yatırım ağlarında bir araya gelen bu kişiler kendi şahsi paralarını firmalara yatırarak firmalarda hisse sahibi olurlar. Erken aşama girişimcilikte çok önemli bir rolü vardır. Çünkü melek yatırımcı aynı zamanda melek dediğimiz için biz melek yatırımcının, özellikle lead investor dediğimiz ana melek yatırımcının girişimciyle birebir çalışarak ona yolculuğunda eşlik etmesini bekleriz. Erken aşama finansmana erişim için önemli bir kaynak olan melek yatırımcılar aynı zamanda bilgiye, pazara, network'e erişim için de çok değerlidir. Firmalar biraz daha büyüdüklerinde girişim sermayesi, risk sermayesi dediğimiz, İngilizce'de venture capital, VC olarak geçen kurumlardan genelde yatırım alırlar. VC'ler ana işi belli bir parayı toplamak ve o parayı girişimcilere dağıtarak oradan gelir elde etmek, kar elde etmek olan yapılardır. Ülkemizde aynı zamanda corporate VC'ler, yani kurumların girişim sermayesi fonları da gittikçe artıyor. Bu da şu demek, aslında kurumlar bir yandan kendi ilgi alanlarında kendi katkı sağlayabilecekleri girişimleri bulup onlara yatırım yapıp hem iş anlamında onları desteklemekte hem de maddi olarak desteklemektedir. Doğru bir VC seçimi firmanın büyümesi için, network'e erişimi için, uluslararasılaşması için çok kritiktir. Bu bahsettiğimiz diğer yatırımcılardan VC'lerin farkı şudur, VC'lerin tek işi budur. O parayı toplarlar, parayı girişimlere yatırırlar, amaçları girişimleri büyütüp onları daha büyük firmalara satarak buradan gelir elde etmektir. Görselde de göreceğiniz gibi Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi gerek yatırımcılar, gerek destekleyici kuruluşlar alanında gittikçe büyümekte. Lütfen bu firmalara ulaşın, bu kurumlara ulaşın ve girişimcilik yolculuğunuza destekle başlayın. Bol şans dilerim.